Merhaba canlarım, kanalıma hoş geldiniz. Falıma hoş geldiniz. Eğer bugün video karşınıza çıktıysa belki de evrenin size iletmek istediği bir mesaj vardır diyorum. İlk kez aramızdaysanız hoş geldiniz. Takipçilerim sizlere ayrıca hoş geldiniz diyorum. Şimdi zihninizi sakinleştirin, niyetlerinizi tutun ve bu falın bize anlatacakları birlikte keşfedelim. Bakalım bugün hangi sürprizler, hangi kısmetler ve hangi güzel haberler bizi bekliyor. Fincanımızı açıyorum. Şimdi şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan başlamak istiyorum. Şimdi fincanın geneli aydınlık, güzel. Sıkıntılarınız dağılmış gibi görünüyor. Dip kısmında bir kişi görüyorum. Sanki yukarı doğru uzanmış ve kalp şeklindeki bir balonu yakalamaya çalışıyor. Ya da elinde bir balon var, ucunda kalp var. Uzun zamandır özlemini çektiği bir mutluluğa, aşka ya da duygusal bir hedefe ulaşmaya çalışan birini gösteriyor burada. Kalple olan bağlantısı çok net. Bu kişi gönlünde taşıdığı bir dileği gerçekleştirmek için çaba veriyor. Eğer beklediğiniz bir ilişki, barışma ya da duygusal bir haber varsa buna adım adım yaklaşıyor. Kalp havada olduğu için bu dilek henüz tamamen ele geçmemiş. Ama artık çok yakın, biraz daha sabır ve doğru zamanla bu mutluluğun size ulaşacağını söyleyebiliyorum. Bu hem aşk hem de gönülden istenen herhangi bir dilek için olumlu bir enerji taşıyor arkadaşlar. Şimdi bunun hemen üst kısmında çok büyük bir yüz silüet var burada. İlk dikkatimi çeken şey ise kalın kaşları oldu arkadaşlar. Yüzün ifadesi oldukça baskın. Hatta ağız kısmında sanki tüten bir sigara varmış gibi bir görüntü var aldım burada. Bu bana otoriter, sözü geçen ve karakteri güçlü bir kişiyi işaret ediyor. Bu kişi sizi uzaktan takip ediyor, sizi düşünüyor ya da hayatınızda üzerinde etkisi olan biri bu. Kalın kaşlar kararlılığı ve baskın karakteri simgeliyor. Eğer sigara görüntüsü de doğruysa arkadaşlar, bana o geldi. Bu kişinin kafasını kurcalayan bir konu var. Derin düşünceler içinde ve bazı sıkıntıları kendi içinde yaşamış ya da yaşıyor olabilir. Bunu ağzında sigara varsa yorumluyorum. Yakın zamanda bu kişiden bir haber, bir konuşma ya da beklenmedik bir adım gelebilir arkadaşlar. Bu fincanın dip kısmında kalple bağlantılı kişinin hemen üzerinde çıkıyor olması, iki figür arasında bir bağ olduğunu da düşünüyorum ben. Yani bu güçlü karakterli kişi alttaki kişinin duygusal gündemiyle doğrudan ilişkili olabilir canlarım. Çünkü bakın ikisi üst üste çıkmış. Şimdi burada bir E ve Y harfi belirgin bir şekilde görünüyor. Bakın şurada. Şöyle tutayım bir saniye. Bakın şurada bir E var. Şurada da bir Y var. Şimdi E ve Y harfi adının, soyadının ya da önemli bir yerin baş harfleri olabilir. Hemen üst kısmında ise çok güzel iki sembol var arkadaşlar. Bir kelebek, bir de kuş. Uçan bir kuş bu. Kelebek dönüşümü, yenilenmeyi ve güzel başlangıçları simgeler. Kuş ise müjdeli haberleri, mesajları, beklenen gelişmeleri temsil eder. Fakat burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Kelebek ile kuşun tam
yanında, bakın şurada bir engel oluşmuş. Bu da gelecek güzel haber veya yaşanacak güzel değişim öncesinde aşılması gereken küçük bir pürüz var diyor. Bu engel kalıcı görünmüyor. Tam tersine kısa süreli bir gecikme ya da araya giren bir kişi gibi duruyor. Engel kalktıktan sonra hem haberin geleceğini hem de değişimin hızlanacağını söyleyebilirim. Yani sabır isteyen ama sonu hayırlı görünen bir süreç var burada. Kelebek ve kuşun olumlu anlamlarını korurken aradaki engeli de geçme ama bu sonu güzel arkadaşlar. Yani şu engel çok kalıcı değil, onu söyleyebiliriz. Şimdi burada kalabalık bir ortam görüyorum. Karışık, kalabalık, etraf hareketli, sanki birçok insanın bulunduğu bir topluluk, bir davet, iş ortamı ya da aile çevresi gibi duruyor. Ama bu kalabalığın içinden sadece bir tek yol çıkıyor. Bu da birçok seçenek varmış gibi görünse de aslında sizi doğru sonuca götürecek tek bir yol olduğunu gösteriyor. Yolun sonunda ise şurada bir çizme, topuklu bir çizme bu. Yani bu da falda kararlı adımları, güçlü duruşu ve hedefe emin adımlarla ilerlemeyi simgeliyor. Topuklu olması ise özellikle özgüveni yüksek kadın figürünü ya da zarafetle alınacak önemli bir kararı işaret ediyor. Eğer hayatınızda beklediğiniz bir konu varsa bu kalabalık ve karmaşanın içinden sıyrılıp doğru yolu bulacak ve sonunda sizi güçlendirecek bir gelişme yaşayabilirsiniz. Özellikle bir kadın desteği ya da kadınla ilgili önemli bir gelişme. Yani bu sembolün içinde saklı olabilir arkadaşlar. Şimdi burada yolun hemen kenarında şurada bir mantar dikkatimi çekti. Açık yol yani. Mantar ilginç bir işaret. Bir anda büyüyen, beklenmedik şekilde ortaya çıkan fırsatları simgeler. Yani siz kendi yolunuzda ilerlerken hiç hesapta olmayan bir kısmet, bir teklif ya da güzel bir gelişme karşınıza çıkacak. Ancak mantar aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bir sembol. Her fırsat ilk bakışta göründüğü gibi olmayabilir. Bu yüzden önünüze çıkacak teklifleri veya yeni insanları acele etmeden değerlendirin. Doğru olanı seçtiğinizde açık yol size güzel bir sonuca ulaştıracak. Canlarım. Şimdi bu kalabalığın içinde oldukça belirgin arkadaşlar bir S harfi görüyorum. Bu S harfi bir kişinin adının, soyadının ya da önemli bir yerin baş harfi olabilir. Bu kişi biraz önce gördüğümüz kalabalık ortamla bağlantılı görünüyor. Yani katılacağınız bir ortamda, bir davette, iş görüşmesinde ya da aile içerisinde S harfli biriyle önemli bir karşılaşma yaşayabilirsiniz. Bu kişiden gelecek bir haber, destek ya da konuşma gündeminizi değiştirebilir. S harfi burada güçlü bir enerjiyle çıkmış. Bu yüzden tesadüf olarak geçmemek gerektiğini düşünüyorum canlarım. Şimdi burada niye bulanıklaştı bu? Tamam. Oynattığım için. Şimdi burada bu harfin
hemen yanında, bakın S harfinin hemen yanında bir sembol görüyorum arkadaşlar. Bana bir kandili anlatıyor. Eski bir lambayı hatırlatıyor. Hatta ucundan yükselen görüntü adeta bana Alaaddin'in sihirli lambasını anımsattı. Bakın şuradan ucundan çıkan. Bu çok güçlü bir işaret. Falda böyle semboller genellikle beklenmedik bir dileğin gerçekleşmesini, ani bir fırsatı ya da hiç ummadığınız bir yerden gelecek desteği temsil ediyor. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir niyet varsa bununla ilgili kapılar açılmaya başlıyor. Şimdi lambadan yükselen figür aynı zamanda gizli kalmış bir gücün ortaya çıkacağını da gösteriyor. Belki siz kendi gücünüzün farkına varacaksınız. Belki de sizi destek olacak etkili bir kişi hayatınıza girecek. Bu sembol sıkışmış gibi görünen bir konuda çözüm hiç beklemediğiniz bir anda geleceğini söylüyor. Dilek enerjisi oldukça güçlü görünüyor arkadaşlar burada. Şimdi bakın burada hem bir 3 rakamı var. Kocaman, çok büyük bir 3 rakamı bu. Benim için tesadüf olmadığını düşünüyorum. Falda 3 genellikle 3 vakit 3 kişi ya da 3 peş peşe yaşanacak çok önemli gelişmeyi temsil ediyor. Hemen yanında da gerçekten 3 kişilik bir sürliyet var. Bakın biri üstte, 2 tanesi de şurada. Şimdi bu kişilerden biri sanki bir mağaranın ya da kapalı bir alanın önünde durmuş. Bekliyoruz. Evet canlarım, ezan bitti. Şimdi bu kişilerden biri dedik. Sanki bir mağaranın ya da kapalı bir alanın şurada önünde durmuş ve başını öne eğmiş bir görüntü. Bana içine kapanmış, kırgın ya da bir sıkıntısını sessizce yaşayan birini gösteriyor. Arkasında duran ikinci kişi ise ona destek olmak isteyen ama nasıl yaklaşacağını bilmeyen biri gibi. En üstteki figür ise arkadaşlar şöyle kolunu havaya kaldırmış, sanki bir işaret parmağında. Zaferi, sevindirici bir haberi ya da artık tamam diyecek bir gelişmeyi simgeliyor. Yani burada önce bir durgunluk ve sıkıntı var gibi görünse de sonunda bu durumun çözüleceğini ve 3 vakit içinde güzel bir haber ya da olumlu bir sonuç alacağını düşünüyorum ben. Bu 3 figürün birbirleriyle bağlantısı güçlü. Aralarında önemli bir konuşma veya ortak bir mesele gündeme gelecek. Şimdi burada yine bakın hemen yanlarında çok güzel bir sembol daha görüyorum arkadaşlar. Bu bir çaydanlığı andırdı bana. Buharı tüten bir çaydanlık bu. Çaydanlık sıcak bir sohbeti, bir araya gelmeyi ve paylaşımı çağrıştırdı bana. Buharın yükselmesi, içte kalan bazı konuların artık konuşulacağını, haberlerin ortaya çıkacağını gösteriyor. Sanki bir görüşme, bir buluşma ya da önemli bir konuşma enerjisi var canlarım burada. Ama asıl dikkatimi çeken nokta çaydanlığın arkasında o aydınlık alan. Burası gerçekten ferah ve açık görünüyor. Aydınlık bir bölüm. Falda genellikle rahatlama, huzur, temiz bir sayfa ve güzel gelişmeler olarak yorumluyorum. Yani bir süredir beklenen bir konu varsa arkasından ferahlık getirecek bir gelişme yaşanacak. Çaydanlık aynı zamanda haneyi ve ev içindeki sıcaklığı da temsil eder. Bu nedenle aile içinde bir buluşma, bir barışma ya da sevindirici bir haberle bir araya gelme enerjisi diyorum ben buna. Yani fincanımız bayağı güzel çıktı arkadaşlar. Yorumlara göre gayet de iyiydi bence. Evet. Evet.
burada şöyle söyleyeyim. 2 tane süliyet var. Hatta bakın üzerinde böyle pelerin gibi bir şey var. Uzun boylu. Başında da şapkası. Ve onun hemen karşısında bir süliyet daha var. Ve bunlar el eleler. Birbirlerine bakıyorlar. Bu şu anda İkisinin de arasında güçlü bir bağ var aslında. Özellikle birinin üzerinde pelerin gibi duran bu görüntü, uzun boylu, başında sanki bir şapka var. Yani gizemli, ağırbaşlı, kendini kolay göstermeyen ama güçlü karakterli birini çağrıştırdı bana açıkçası. Hemen karşısında ise başka bir süliyet var. Bakın bu iki kişi el ele tutuşmuş gibi görünüyor. Birbirlerine dönükler. Yani aralarında bir iletişim ve karşılıklı bir yakınlık enerjisi var. Bu bir buluşmayı, bir anlaşmayı, gönül bağını ya da iki kişinin ortak bir konuda aynı noktada buluşmasını simgeliyor. El ele olmaları özellikle önemli. Çünkü aradaki mesafenin kapanacağını, bir konuşmanın veya uzlaşmanın gündeme gelebileceğini gösteriyor. Pelerinli figür ise geçmişten gelen saklı kalmış ya da hakkında çok fazla şey bilinmeyen bir kişiyi de temsil ediyor. Burada iki kişinin yollarının yeniden kesişmesi gibi bir enerji alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki sülliyetin hemen arkasında bakın bir süliyet daha var. Bir kolu havada ve sanki elinde bir şey sallıyor. Yani bir eşarp, ne bileyim, bir mendil gibi de diyebiliriz buna. Bu da şimdi kolu havada ve sanki elinde bir şey sallıyor dedik. Bu nedir? İşte bir mendil olur, bir eşarp olur ya da ne bileyim bir çarşaf olur. Bir kumaş parçası diyelim. Bu görüntü bana bir işaret gönderme ya da dikkat çekmek isteyen bir kişiyi çağrıştırdı. Sanki arkadaki kişi beni fark edin, arkalarındaki kişilere. Burada bir mesaj var der gibi enerji taşıyor. Havada kalkmış el fal yorumunda genellikle bir duyuru, gelecek bir haber veya beklenen bir gelişmenin ortaya çıkması şeklinde yorumluyorum ben. İki kişinin arkasında olması bu figürün önemli. Sanki canlarım hikayesiyle bağlantılı, araya giren ya da uzaktan takip eden bir kişi gibi görünüyor. Elindeki şey de bir vedalaşma değil, daha çok haberin veya çağrının sembolü gibi duruyor. Yani bir haber verme gibi duruyor arkadaşlar. Şimdi bakın çaydanlık gördüğünüz gibi, bakın aynı figür burada da çıktı. Yine burada buharı tüten bir çaydanlıktan bahsediyorum. Ve şöyle bu hanenin içinde duruyor. Bu sembolün tekrar tabakta önümüze gelmesi önemli. Çaydanlık sıcaklığı, samimi sohbetleri ve bir araya gelmeyi yani ve hanedeki hareketliliği temsil ediyor. Buharı yukarı doğru yükseliyor ve içten içe kalan sözlerin, düşüncelerin ya da beklenen haberlerin artık ortaya çıkacağını işaret ediyor bize. Sanki burada bir konuşma, bir buluşma ya da önemli bir paylaşım enerjisi var. Özellikle çaydanlığın sıcak ve canlı görüntüsü, soğuk kalan bir durumun yeniden canlanmasını, insanların bir araya gelip bazı konuları konuşmasını anlatıyor bana. Buharın yükselmesi, dileklerin ve niyetlerin yukarı çıkması. Yani burada ben iletişim hem de güzel bir haber kapısı görüyorum diyebilirim size. Aynı zamanda arkadaşlar şöyle tuttuğumda da bakın S harfi burada da var. Çok belirgin bir S bu. Çok büyük yani. Şöyle tuttuğum zaman da S harfini görüyorsunuz. Yani bu gözümüze giren bir S harfi.
net bir şekilde gösteriyor kendini. Genellikle bir kişinin ismine, soy ismine dedik, bir yere ya da hayatınızda önemli olacak bir konu işaret bu. Bu kadar belirgin çıkması S harfiyle bağlantılı bir kişinin ya da bir gelişmenin dikkat çekmesini gösteriyor. Bu kişi bir haberle, bir görüşmeyle ya da bir adımla gündeme gelebilir. Daha önce gördüğümüz sembollerle birlikte düşündüğümde burada iletişim, karşılaşma, haber enerjisi oldukça güçlü. S harfi de bu hikayenin içinde önemli bir detay olarak kendini belli ediyor diyebiliriz burada. Aynı zamanda buna şey de diyebiliriz arkadaşlar. Bakın şurada noktası da var. Yani aynı S ve Ş harfi diyoruz biz buna. Hanemizin içi çok güzel. Aydınlık. Sadece tabağımızın üst kısmında tel ve kırıntıları var. Bunlar da yine kısmet olarak ben bunu niyetlendiriyorum, dileklendireceğim. Çünkü ay kısmı ay gibi de olmuş, yarım ay gibi de olmuş haneye. Çok da güzel çıkmış bu arada. Onun için şöyle de diyebilirim ben bu küçük görünen şeyler aslında peş peşe gelecek güzel gelişmelerin habercisi. Sanki etrafa dağılmış küçük fırsatlar, haberler ve nasipler var gibi duruyor. Bir de yarım ay olarak bunu değerlendirdiğimde şöyle bir baktığımızda bakın ay şeklini almış. Bu da arkadaşlar ay sembolü falda çok güzel bir sembol. Yani başlangıçları, değişimi ve bir döngünün tamamlanıp yeni bir dönemin başlamasını temsil eder. Yarım ay olması ise henüz tamamlanmamış ama oluşmaya başlayan bir süreci gösterir. Güzel bir dilek kapısı olarak alıyorum ben bunu. Niyetinizi tuttuğunuz, olmasını beklediğiniz bir konu varsa adım adım şekillenen bir enerji var gibi görünüyor. Küçük kısmetlerin büyüyerek güzel bir sonuca ulaşmasıyla bunu falı burada bitiriyorum canlarım. Falımızı burada sona erdirdik. Beni dinlediğiniz, bu güzel enerjiyi paylaştığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen dostlarımız aramıza hoş geldiniz. Uzun zamandır burada olan güzel kalpli takipçilerime de kocaman sevgiler gönderiyorum. Bir sonraki falımızda yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kalbinizden geçen güzel dilekleri kabul olsun dilekleriniz. Sevgiyle kalın. Bu arada yeni gelen takipçilerim, yeni gelen izleyicilerim beni takip edin. Her akşam burada bir fal bakıyorum. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Falımı attığım an size bilgi geliyor. Başka da bir şey yok. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.